Merhaba arkadaşlar, Leyla ile Yemek Saatine hoş geldiniz. Bugün sizlere benden çok istenilen diyetlik krep tarifimi paylaşmak istiyorum. Evet, bu tarifte un yok. Daha doğrusu bu tarifte kilo yapan hiçbir malzeme yok. Bu tarif ile hem doyacağız hem de istediğimiz ideal kilomuza düşeceğiz inşallah. Zayıflatan bir krep tarifidir. Bu aralar genelimiz diyette olduğu için doğal olarak benden de diyetlik tarifler isteniliyor. İlk tarifimi kahvaltılık olarak paylaşmak istedim. Tarifin lezzetini ben çok ama çok beğendim ve bundan sonra eğer diyetlik üzerine paylaştığım tariflerimiz güzel izlenim alırsa bu tariflerin devamı gelebilir diyorum arkadaşlar. Bu arada Instagram sayfalarımızı takip ederseniz çok mutlu olurum. Haydi şimdi bizi zayıflatacak olan ve tok tutacak krep tarifimizin malzemelerine geçelim. Bize gerekenler 2 adet yumurta, 2 yemek kaşığı ev yoğurdu, 1 çay bardağı kırmızı mercimek, 1 çay kaşığı kırmızı pul biber, 1 çay kaşığı karbonat, yarım çay kaşığı karabiber ve yarım çay kaşığı tuz. Arkadaşlar kırmızı mercimeğimizi tenceremizin içine alalım. İyice yıkadıktan sonra üzerine 2 çay bardağı su ilave edelim ve ocağın üzerinde pişmeye bırakalım. Mercimeğimiz ocağın üzerinde kaynadıktan sonra ocağın altını iyice kısıyoruz ve kısık ayarda mercimeğin suyunu çekene kadar pişmesini bekliyoruz. Evet, bu şekilde mercimeğimiz suyunu çekti. Şimdi blenderdan geçiriyoruz. Pürüzsüz hale gelene kadar blenderla ezmeye devam edelim. Bu arada nasıl bir diyet yaptığımla ilgili çok sorular geliyor. Arkadaşlar linkini hemen şöyle üst köşeye bırakıyorum. Orada zaten detaylı bir şekilde anlattım. Lütfen izlemeyi unutmayınız. Mercimeği pürüzsüz hale getirdikten sonra karıştırma kabımızın içine alıyoruz. Sırasıyla içine yumurtamızı, yoğurdumuzu, kırmızı pul biberimizi, karbonat, karabiber ve tuzumuzu ekleyip çırpıyoruz. Benden o kadar çok diyetlik tarifler istenildi ki artık yani mecburen mutfağa girip yapmak zorunda kaldım. Arkadaşlar diyetlik tarifleri yapmak evet biraz meşakkatli. Aslında çok kolay ama içinde hani onu bağlayan un olmadığı için, nişasta olmadığı için haliyle böyle dikkatlice yapmamız gereken bir tarif. Mesela burada da sırf bu tarifi bağlasın diye hani böyle tutsun diye içine sonradan rendelediğim kaşar peynirini kattım arkadaşlar. Diyet listemizde bize serbest olan malzemeler ile kafadan atarak yaptım ama harika bir lezzet çıktı ortaya. Ama birkaç püf noktasıyla yaptım. Onu da şimdi burada anlatacağım. Evet, karıştırdığımız yumurtalı karışımın içine rendelediğimiz kaşar peynirlerimizi de katıyoruz. Şöyle bunları da bir güzel karıştıralım. Daha sonra da pişirme işlemine geçeceğiz. Evet, tarifin başında da söylediğim gibi bu tarif diyetlik bir tariftir ve içinde 1 gram bile yağ olmadığı için tavamıza yapışma ihtimalini göze alarak altına ve üstüne yağlı kağıt kullandım. Tavamızın altına yağlı kağıt yerleştirip üzerine krep hamurumuzu dökelim ve her tarafına gelecek şekilde kaşıkla yayalım. Kısık ayarda krepimizi pişmeye bırakalım. Şunu da belirteyim tekrardan, bu normal krep tarifi olmadığı için dağılmaması adına bilerek kalın tuttum arkadaşlar. Diğer türlü yağlı kağıda dahi yapışabilirdi. Evet, kısık ayarda krepimiz piştikten sonra yine üzerine yağlı kağıt kapatarak ters çevirelim ve üzerindeki kağıdını alıp kenar kısmına, yani şu baş kısmına kahvaltılık istediğiniz çeşitlerden doldurup krepimizi kapatalım. Ben içine kaşar peyniri, domates, biber, artık evde olan çeşitleri kullandım. Sizler ne seviyorsanız içine doldurabilirsiniz. Bu tarifin en güzel yanı hem doyurucu bir tarif olması hem de bizi zayıflatması. Daha ne olsun arkadaşlar? Evet, tabağımızın orta kısmını yerleştirdik. Şöyle üzerini kapatıyoruz yağlı kağıtla.
destek alıyoruz. Yoksa dediğim gibi yağlı kağıt kullanmazsanız dağılabilir. Onu da buradan söylemek istiyorum. Sonrasında servis yapacağımız tabağımızın içine alalım ve tabağımızın kenar kısımlarını da arkadaşlar kendi yiyeceğiniz yiyeceklerden doldurabilirsiniz. Mesela ben avokado çok seviyorum. Domates, salatalık, zeytin, biber hepsinden koyup üzerine şöyle hafiften karabiber ve tuz serpiştirerek afiyetle tüketebilirsiniz. Tarifimiz bittikten sonra tekrardan şöyle bir duyuru yapalım arkadaşlar. Instagram'da Leyla ile Yemek Saati ve Leyla Akkuş adlı sayfama hepinizi bekliyorum. Evet, geldik bir tarifin daha sonuna. Umarım sizler de tarifimizi yapınca çok ama çok beğenirsiniz. Şimdiden tarifimizi yapan herkese afiyetler olsun diyorum ve bir sonraki tarifte görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.